Selamünaleyküm. Sevim Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle ev yapımı milföy hamur tarifimi paylaşacağım. Hemen yapımına başlayalım. Çok güzel bir milföy hamuru yapacağız. Ben bir yıl önce kanalımda milföy hamuru tarifimi paylaşmıştım. O da çok güzel oldu. Çok lezzetli, kabaran, ev yapımı olduğu için zaten lezzetli bir hamur oluyor. Ben de bu milföy hamurunun daha ne kadar güzel olabilir, markettekileri daha yakın nasıl olabilir diye sürekli milföy hamuru yapımı denedim. 6. kez denediğimde çocuklarıma da yapıp yedirdim. Çocuklarım da çok bayıldılar. Çocuklar milföy hamurunu çok sever, böyle kabardıkları için, çıtır çıtır olduğu için. Çocuklarım da çok beğenerek anne sen mutlaka bunu paylaşmalısın. Bence 1 milyon izlenecek, 1 milyon like'ın olacak. Hemen bunu paylaş, harika, mükemmel oldu dediler. Ben de bu milföy hamuru tarifimi sizlerle paylaşmak istedim. Hiçbir yerde yok. İlk defa ben paylaşacağım. İnşallah videomu beğenirsiniz. Videomu sonuna kadar izleyin. Ayrıntılarıyla, püf noktalarıyla birebir anlatacağım. Tarifimi birebir uygularsanız çok güzel, dışarıdakinden daha lezzetli, daha çok kabaran, pul pul dökülen bir milföy hamurunuz olacak. Klasik su bardağıyla 6 su bardağı unumu ilave ettim. İçerisine 1 tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve 1 paket kabartma tozumu ilave ediyorum. Şöyle karıştıralım. Ve içerisine 1 adet yumurtamızı ilave edelim. Ve içerisine 100 gram tereyağımızı ilave ediyoruz. İsteğe göre dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Malzemelerimizi şöyle bir karıştıralım. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Eğer milföy hamurunu tüketeceğim diyorsanız bu yağı göze almalısınız. Ardından 1 su bardağı maden suyu kullanacağız. Ara ara maden suyumuzu içerisine ilave ediyoruz. Maden suyu da milföy hamurumuza çıtırlık verecek. Maden suyumuzu da ilave ettik. Sert bir hamur elde edeceğiz. Bütün bu malzemeleri şimdi iyice yoğuracağız. Muhteşem, harika bir milföy hamuru yapacağız. İnanılmaz derecede lezzetli oldu. Ben bile şaşırdım. Bütün bu unumuzu malzememizle yediriyoruz iyice. Unla malzemelerimizi iyice birbirine yedirdik. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde un kalmadı. Şöyle görüyorsunuz, sert bir hamur elde ettik. Bu hamuru çok iyi yoğurmamız lazım. Milföy hamurunuzu ne kadar iyi yoğurursanız milföy hamurunuz o kadar güzel ve lezzetli olacaktır. Daha iyi yoğurmak adına ben şöyle tezgahımın üzerine unumu serpiyorum. Tezgahımızın üzerine hamurumuzu bırakalım. Ve hamurumuzu tezgahımızın üzerine böyle bastırarak yoğurma işlemi yapalım. Hamurumuzu pürüzsüz kıvam olana kadar 10-15 dakika iyice yoğuralım. 15 dakikadır ben hamurumu yoğuruyorum. Çok güzel kıvama geldi. Gördüğünüz gibi şu pürüzsüz kıvamı elde ettiyseniz eğer hamurunuzu yeterli derecede yoğurmuşsunuz demektir. Şöyle hamurumuzu toparlıyoruz. Hamurumuz hazır. Şimdi hamurumuzu bir buzdolabı poşetine koyuyoruz. İyice hava almayacak şekilde kapatalım. Şimdi hamurumuzu 1 saat buzdolabında dinlenmeye götürüyoruz. Hamurumuzu dinlenmeye götürmüşken biz de o arada hamurumuzun ara katmanına sürmek için yağımızı hazırlayacağız. Bunu ben keşfettim. Gerçekten hiçbir yerde yok. Mutlaka videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir kabımın içerisine 300 gram tereyağımı ilave ettim. Hamurumuzun katman katman olması için, çıtırlık sağlaması için çok önemli bir püf noktası. Klasik su bardağıyla içerisinde 1 su bardağı buğday nişastamızı ilave ediyoruz. Ve yağımızla nişastamızı birbirine iyice geçmesi için şöyle yoğuracağız. Nişastamızı yağımıza yedirelim. Gördüğünüz gibi nişastamızı yağımıza iyice yedirdik. Nişastamız kayboldu. Bu kadar yeterli olacaktır. Hamurumuz dinlendikten sonra ara katmanına süreceğiz. Hamurumuz 1 saattir buzdolabında dinleniyor. Artık hamurumuzun açma işlemine geçebiliriz. Hamurumuzu buzdolabı poşetinden çıkartıyoruz. Bu da ikinci püf noktası. Şimdi burada 1 su bardağı nişastamız var. Buğday nişastamız var. Ve açma işlemimizi hep buğday nişastasıyla yapacağız. Katlarını sağlaması için ve çıtırlık vermesi için milföy hamurumuza kullanıyoruz. Bunu da ben keşfettim. Baklavadan esinlenerek nişasta kullanırsak bence marketteki milföy hamuruna yakalayacak bir hamur olacak dedim. Gerçekten de öyle oldu. Mutlaka bu aşamaya da dikkat edelim. Çok serpmemize gerek yok. Zaten yağlı bir hamur olduğu için çok kullanmamıza gerek yok nişastayı. Şöyle hafif bir nişastamızı serpiyoruz. Hamurumuzu koyduk ve üzerine az miktarda tekrar yine nişastamızı ekliyoruz. Bu kadar yeterli olacaktır. Fazla koyarsanız eğer çatlama yapabilir. Az miktarda koymanız yeterli olacak. Ve hamurumuzu merdane yardımıyla açıyoruz. Fırın tepsisi büyüklüğünde açalım. Fırın
tepsisi büyüklüğünde açtık. Fazla inceltmedim. Gördüğünüz gibi kalınlığını görüyorsunuz. Kalın bir hamur olsun. Çünkü ara katmana yağ süreceğimiz için taşmalar yaşamayalım. Şimdi içerisine hazırlamış olduğumuz nişastalı yağımızı kullanacağız. 4 katman kullanacağız. Şöyle 4'e bölecek şekilde ayarlayacağım. 1, şöyle 2, şöyle 3, şöyle 4 gibi eşit miktarda yağımızı bölelim ve ara katmanlarına sürelim. Şöyle elimizle nişastalı yağımızı sürüyoruz. Bu dolapta beklediği zaman yağ ile nişasta sertleşecek ve ara katmanlarını oluşturacak. Çok güzel bir milföy hamuru yapacağız. Şimdi bu katmanına da tekrar şuraya bölmüş olduğumuz nişastalı yağımızı ilave ediyoruz. Şöyle elimizle yaydıralım. Bu kadar yeterli olacaktır. Tekrar bu katmanımıza da koyuyoruz. Şöyle elimizle bastıralım. Tekrar şuraya bölmüş olduğumuz yağımızı alalım. Tekrar bu katmanına da koyalım. Efsane bir milföy hamuru yapıyoruz. Tekrar üzerine kapatıyoruz. Ve son olarak bu katmanımıza geri kalan nişastalı yağımızı ilave ediyoruz. Ve bastırarak yaydırıyoruz. Eşit miktarda yaydırdık. Ve tekrar bu ucumuzu da üzerine kapatalım. Ve yağımızı içerisine hapsettik bu şekilde. Şöyle kapatalım. Gördüğünüz gibi her katmanına yağımızı kullandık. Hamurumuz hazır. Artık bu aşamada tekrar buzdolabı poşetine koyuyoruz. Şöyle hava almayacak şekilde şöyle katlayalım. Ve hamurumuzu buzdolabına gönderiyoruz. 1 saat dinlenmeye bırakıyoruz. 1 saatimiz doldu. 1 saatin sonunda hamurumuzu çıkardık ve tekrar açma işlemi yapacağız. Hamurumuzu buzdolabı poşetinden çıkartalım. Dinlendirme aşamalarını mutlaka 1 saat yapın. Sakın daha önce çıkarmayın. Ne kadar dinlenirse hamurunuz o kadar güzel açılacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi nişastayla açacağız. Yine tekrar çok değil, şöyle az bir nişastamızı serpiyoruz. Hamurumuzu koyalım. Üzerine de biraz nişastamızı serpiyoruz. Bu kadar yeterli olacaktır. Şu an yağ tamamen hamura geçmediği için patlama yaşarsınız. Onun için merdane yardımıyla yavaş yavaş üzerine şöyle bastırarak hamurumuzu açmaya çalışalım. Şöyle bastırdık. Tekrar şöyle hamurumuzu tutalım. Şöyle çevirelim. Tekrar merdane ile yavaş yavaş üzerine bastırarak hamurumuzu büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Gördüğünüz gibi hafif hafif bastırdığımız için kesinlikle taşma yaşamadık. Bu kadar açmamız yeterli olacaktır. Çok fazla değil. Şöyle hafif nişastamızı serpelim. Çok az miktarda. Şöyle elimizle bastıralım. Gördüğünüz gibi azıcık kullandık. Şimdi katlama işlemine geçelim. Buradan bir katımızı koyuyoruz. Buradan da şöyle katımızı koyduk. Bu katmanımıza da hafif böyle nişastamızı serpiyoruz. Kesinlikle fazla dökmeyin. Merdaneyle üzerinden şöyle 1-2 defa geçelim. Bu kadar yeterli olacaktır. Tekrar hafif bir nişastamızı serpiyoruz. Şöyle üzerine bastırıyoruz. Tekrar bu şekilde katlayalım. Tekrar bu katmanına da hafif bir nişastamızı serpiyoruz. Az miktarda nişastamızı serptik. Merdaneyle tekrar 1-2 kere üzerinden geçelim. Ve katlama işlemimizi yapalım. Buradan katladık. Buradan bu şekilde katladık. Ve tekrar katlıyoruz. Hamurumuzu katladık. Tekrar buzdolabı poşetine koyuyoruz. Hava almayacak şekilde ağzını kapatıyoruz. Ve tekrar buzdolabına koyuyoruz. 1 saat dinlenmeye bırakıyoruz. 1 saatimiz doldu. Buzdolabından hamurumuzu çıkarttık. Buzdolabı poşetinden hamurumuzu çıkartıyoruz. Tezgahımızın üzerine biraz nişastamızı serpiyoruz. Dolaptan ilk çıkardığımız zaman hamurumuz sert oluyor. İçinde çünkü yağımız olduğu için, donduğu için. Şöyle üzerine de tekrar nişastamızı serpiyoruz. Ve merdaneyle direkt bu şekilde açmıyoruz. Çok donduğu için, içinde yağ bulunduğu için şöyle merdanemizi hamurumuzun üzerine böyle bastırarak hamurumuzu genişletiyoruz. Direkt birden açmaya çalışırsanız içindeki yağlarda taşma yaşarsınız. Buzdolabından çıkardığınız zaman ilk yapacağınız işlem bu şekilde merdaneyle hamurumuzu bastırmak işlemiyle genişletmek. Tekrar katlayalım. Katlama işlemimizi yaptık. Tam 4. kez yaptık bu katlama işlemini. Sonra 5. kez de artık yeterli olacak. Tekrar buzdolabı poşetimize alıyoruz. Hava almayacak şekilde şöyle kapatıyoruz. Buzdolabımıza kaldırıyoruz hamurumuzu. 1 saat dinlenmeye bırakıyoruz.
1 saattir buzdolabında hamurumuz dinlendi. Tekrar buzdolabı poşetinden çıkartıyoruz. 4 kere açıp dinlendirmiş olduk. Bu 5. kez açmamız olacak. Beşinci kez açtık ve katlama işlemini yaptık. Tekrar buzdolabı poşetimize alıyoruz. Artık son aşaması, poşetini kapattık. Buzdolabımıza kaldırıyoruz ve son kez 1 saat dinlenmeye bırakıyoruz. 1 saatimizi daha geride bıraktık. Toplamda 5 saat açıp katlayıp dinlendirme işlemi yaptık. Artık milföy hamurumuz hazır. Hemen buzdolabı poşetinden çıkartalım. Açmadan önce size şöyle katmanlarını göstermek istiyorum. Şu şekilde açalım hamurumuzu. Şöyle merdaneyle üzerinden geçelim. Şöyle kesip katmanlarını size göstereceğim. Tam bir milföy hamuru elde ettik. Şöyle görüyorsunuz, muhteşem oldu. Katmanlarını görebiliyorsunuz. Çok güzel, dışarıdakinden daha lezzetli ve dışarıdakinden daha kat kat olacak. Pişirerek size katmanlarını göstermek istiyorum. Şöyle hepsini pişirmeyeceğim. Bir parçasını sadece açalım. Bir tanesinin pişmesini göstereceğim. Hemen merdanemizde açıyoruz. Nişastamızı serpelim. Şöyle kenarlarını alalım. Ben değerlendireceğim bunları. Şöyle katlarını görebiliyorsunuz. Çok güzel. Katları belirgin olan bir milföy hamuru yaptık. Şimdi tepsimize alalım. Şöyle tepsimin alt tabanına ben yağlı kağıdımı yerleştirdim. Şöyle milföy hamurlarımızı pişmesini göstereceğim. Katmanlarını göstermek adına. Şöyle boş kullanacağım ben şimdilik. Hemen şöyle kenara alalım. Bir tanesini daha açayım. Tepsiyi doldurmak adına. Katladık, dilimler haline kestik. Üzerine hemen yumurta sarımızı sürelim. Üzerine çörek otu susamımızı ilave edelim. Şimdi milföy hamurlarımızı önceden ısıtılmış olan, mutlaka ısıtılmış olsun. Soğuk fırına kesinlikle koymayın. Önceden ısıtılmış olan 200 derecelik fırınımıza milföy hamurlarımızı gönderiyoruz. Ben 10 dakika 200 derecede pişiriyorum. Sonuçta el açması bir milföy hamuru olduğu için. 10 dakika geçtikten sonra geri kalan 10 dakikayı da 180 dereceye düşürüp 180 derecede pişiriyorum. Milföy hamurlarımızı 200 derecelik fırına gönderelim. Geri kalan milföy hamurumuza şöyle bir parçası kaldı. Diğerlerini pişirdim. Kenardan ayırmış olduğum parçalarımı da kesinlikle ziyan etmiyoruz. Hiçbir şekilde bir şey olmaz. Şöyle katlarını açayım. Zaten katları hemen açılıyor. Hamurumuzu açtık. Şöyle geri kalanları şu şekilde içerisine ilave edelim. Tekrar açacağız bunu. Şunu bu şekilde katlayalım. Tekrar hamurumuzu bu şekilde ilave edelim. Şunu da bu şekilde üzerine ekleyelim. Bunu da üzerine tekrar kapatalım. Şöyle alt tabanına tekrar nişastamızı serpelim. Hamurumuzu koyalım. Üzerine nişastamızı serptik. Tekrar açıyoruz. Bu hazırlamış olduğumuz milföy hamurlarımızı da yağlı kağıt hazırlayıp derin dondurucumuza kaldıracağız. Yağlı kağıdımızı ortadan ikiye katlıyoruz. Buradan 3 parça çıkaracağız. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3 parça çıkacak şekilde katladık. Katladığımız yerlerden yağlı kağıdımızı keselim. Bu şekilde hazırladık. Hazırlamış olduğumuz yağlı kağıtlarımızın içerisine açmış olduğumuz milföy hamurlarımızı yerleştirelim. Şöyle üzerine yağlı kağıdımızı kapatıyoruz. Tekrar milföy hamurlarımızı koyuyoruz. Misafiriniz geldiğinde 5 dakikada pratik bir şekilde çıkarıp yapacağınız milföy hamuru yaptık. İnanılmaz derecede katları belirgin, çıtır çıtır bir milföy hamuru oluyor. Bu şekilde hazırlamış olduğumuz milföy hamurlarımızı buzdolabına kaldıracağız. Buzdolabı poşetine böyle koyalım. Yapımda hiçbir zorluğu yok. Sadece bir gününüzü milföy hamurunuza ayıracaksınız. Şimdi hemen bu yağları donmadan milföy hamurlarımı buzdolabına kaldırıyorum. Milföy hamurumuz pişmiş mi diye bakıyoruz. Milföy hamurlarımız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. İnanın ki görüntüsü, lezzeti yani markettekiyle birebir diyemeyiz kesinlikle.
ev yapımı olduğu için tadı o kadar lezzetli oluyor ki ertesi güne kaldığında bile lezzetinden hiçbir ödün vermiyor, hiçbir şey kaybetmiyor. Ama dışarıda markette hazır aldığınız milföy hamurları bir saat sonra yumuşuyor, böyle lezzetsiz hale geliyor ve çöpe atmak zorunda kalıyorsunuz. Bayatken kesinlikle marketteki milföy hamurlar tüketilmiyor. Konuşmaya hiç gerek yok. Görünüşünü görebiliyorsunuz. Markettekiyle birebir oldu ama lezzeti markettekinden 10 kat daha güzel oldu diyebilirim. Eğer tarifimi birebir yapıp uygularsanız milföy hamurunu tutturabilirsiniz. Ama videomu mutlaka başından sonuna kadar izleyin. Görüyorsunuz katmanlarını. Hiç abartısız yapmış olduğum ve uğraşlarımın sonucunda 5-6 kez denedim. En yakın markettekine nasıl tutturabilirim diyerek sürekli denemeler yapmıştım. 6. kezin sonunda muhteşem dışarıdakiyle birebir tutturdum milföy hamurumuzu. Harika gözüküyorlar. Hepsinin katları tek tek ayrıldı. Ev yapımı milföy hamuru yaptık. İnşallah tarifimi yaparsanız, yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Tek tek yorumlarınızı okuyup geri dönüş yapacağım. Sorularınız olursa yöneltebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Yeni tariflerle görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.